Herkese merhaba. Bugün ünlü Japon yazar Haruki Murakami hakkında az bilinen 20 gerçeği size açıklayacağım. Neden az bilinen diyorum? Çünkü çok fazla basın önünde çıkan biri değil. Konuşmayı sevmiyor, medyaya açıklama yapmıyor, birkaç yılda bir yapıyor. Tabii bunlar internetten bulunabilecek bilgiler ama ben sizin için bir videoda derlemek istedim. Zaten ben bununla ilgili Listedis.com'da bir yazı yazmıştım. Onun linkini de sizinle paylaşacağım. İsterseniz onu da okuyabilirsiniz. Hemen başlıyorum. Haruki Murakami 1949 yılında Japonya'nın Kyoto şehrinde doğdu. Haruki Murakami'nin dünya çapında bir yazar olmasını ister inanın ister inanmayın bir beyzbol maçına borçluyuz. Nasıl mı? 1978 yılında Haruki Murakami bir beyzbol maçına gidiyor Japonya'da. Jingu Stadyumunda. Bu maçı izlerken aklına bir fikir geliyor ve diyor ki ben kitap yazabilirim. Bu fikri hemen o akşam, eve gittiği akşam hayata geçiriyor ve kitap yazmaya başlıyor. Ve bir beyzbol maçında gelen ilham bugün dünyaca ünlü bir yazarı okuyabilmemizi sağlıyor. Çok enteresan değil mi? Haruki Murakami yazarlığa başlamadan önce karısı Yoko Takahashi ile birlikte 7 yıl boyunca Peter Cat isimli bir caz kulübü işletir. Caz müziği tutkunu olan Haruki Murakami aslında bütün eserlerinde müzikle ilgili çok önemli bilgiler verir ve çok önemli playlistler paylaşır. O yüzden Murakami kitaplarını okuduğunuzda mutlaka oradaki şarkıları not alın ve sonra gidip dinleyin. Murakami ilk kitabı olan Rüzgar'ın şarkısını dinleyip İngilizce yazmaya başlıyor. Fakat sonra anlıyor ki ben İngilizce yazamıyorum. Beceremediğini anlayınca da bırakıyor, tekrar kitabı Japonca yazıyor baştan sona ve bu kitap Japonca olarak çıkıyor. Murakami bunun hakkında şöyle diyor: benim için iyi bir test oldu. İngilizce yazamadığımı anladım. Çok basit yazıyordum. O yüzden Japonca yazmaya başladım. Bundan da pişman değilim. Haruki Murakami dünya çapında bir yazar olduktan sonra ilk iki romanının uzun süre İngilizceye çevrilmesini istemedi. Bunun sebebi bu kitapları oldukça acemi olarak bulmasıydı ve aslında bunları kitap olarak görmemesiydi. Hatta bu kitaplar 2015 yılına kadar Amerika'da piyasaya çıkmamıştır. Murakami bir çevirmendir. İngilizce eserleri Japonca'ya çevirmiştir. Fakat kendi kitaplarını Japoncadan İngilizceye çevirmez. Çünkü bunu sevmiyor. Murakami 30'lu yaşlarında kendine şu hedefi koyar: Fitzgerald'ın ünlü Muhteşem Gatsby romanını 60 yaşıma kadar Japonca'ya kazandıracağım. Yani Japonca'ya çevireceğim. Bu hedefini de gerçekleştirir. Bu kitabı Japonca'ya çevirir, muradına erer. Murakami Japonca yazdığı eserleri, yani kendi eserlerini çok nadir okuyor. İlla okuyor ama çok az okuyor. Ama İngilizce olsun, diğer bildiği dillerdeki çevirileri sıklıkla okuyor. Çünkü aslında şunu diyor: çeviri okumayı çok seviyorum. Özgün dilinden farklı yazılmış eserlerim benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden çeviri eserleri sıklıkla yeniden okuyor. Haruki Murakami yazı yazarken plan yapmayı sevmeyen yazarlardan. Önce plan yapayım, sonra gideyim çalışayım, yazayım diye bir şey yok. Aklına ne gelirse yapıyor, oturuyor ve hiçbir plan yapmadan yazmaya başlıyor. Murakami deadline'ları, yani son teslim tarihlerini hiç sevmiyor, deadline'la çalışmayı. Dünya çapında bir yazar olduğu için tabii ki editörler ondan kitaplarını bir an önce bitirmesini bekliyor. Fakat kendisi bunu hiç sevmiyor ve ne zaman bittiyse o zaman bitmiştir, üstüme gelmeyin diyor bu konuda. Murakami taslaklarını, yani metinlerin ilk hallerini geliştirmeyi çok seviyor. Taslaklar üzerine dönüyor defalarca ve yazı en mükemmel hale gelene kadar her cümleyi tek tek bir daha yazıyor. Çok çalışkan, fakat bu özelliği tabii ki çok yorucu bir şey. O da bunun farkında. Fakat ne yapayım, bundan kendimi alamıyorum diyor. Murakami karısı Yoko Takahashi'nin görüşlerine çok önem veriyor. Zaten Yoko Takahashi Murakami'nin ilk okuyucusu. Bütün kitapları hakkında ona tavsiyeler veriyor, öneriler sunuyor. Murakami de bunları dinliyor. Karısı onun hayatında oldukça önemli biri. Murakami'nin İmkansızın Şarkısı isimli kitabı film olmuştur. Yani bunu film olarak izleyebilirsiniz. Murakami'nin her kitabında kediler var neredeyse. Kedileri çok seviyor. O yüzden her kitabında mutlaka kedilerle ilgili bir şeyler yazıyor. Murakami 50'den fazla ülkede çevirisi satan bir yazar. Buna rağmen, milyonlar satmasına rağmen, oldukça büyük paralar kazanmasına rağmen hala başarısına inanamıyor. Dünya çapında bir yazar olmasını sürpriz olarak görüyor. Murakami bir yılda ne kadar kazandığını bilmiyor çünkü bütün mali işleriyle karısı Yoko Takahashi ilgileniyor. Kendisinin ne kadar kazandım, bu yıl ne kadar teliften veya başka şeylerden para kazandım diye
Herhangi bir bilgisi yok. Bütün mali işlerini karısına bırakmış durumda. Murakami koşmayı çok seviyor. En sevdiği spor, hatta belki yaptığı tek spor. Kendisi bir ultra maraton koşucusu. Her sene mutlaka bir kere maratona katılıyor ve her gün ekstrem bir durum olmadığı sürece koşuyor. Murakami eserlerinde yarattığı kahramanları başka kitaplarında yer verme, yani onlara gönderme yapmayı çok seviyor. En çok kullandığı kahramanları ise koyun adam, fare ve yüzü olmayan adam. Birçok romanında bu kahramanlara gönderme yaptığını görebilirsiniz. Murakami 1980'li yıllarda Yunanistan'a gider. Oradan Türkiye'ye geçer ve Türkiye'yi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu dahil uçtan uca gezer. Türkiye gezisiyle ilgili izlenimlerini de Yağmur ve Cehennem Sıcağı isimli kitabında paylaştı. Fakat bu kitap henüz Türkiye'de yayınlanmadı. Murakami'nin Türkiye'de en çok sevdiği şeyler ise taze çay ve taze ekmek oldu. Murakami'nin en uzun romanı, Türkçesi tam 1256 sayfa olan 1Q84. Kitabın ismi George Orwell'ın kült eseri 1984'de atıfta bulunur. Murakami'nin son kitabı ise Kumandanı Öldürmek. 2018 Kasım'da Türkiye'de çıkacak bu kitap her zaman olduğu gibi Doğan Kitabı'nın etiketiyle yayınlanacak. Evet, 1Q84 dedim. Bende bu kitap var. Size şöyle bir göstermek istiyorum kapağını. Şöyle koyuyorum diğer kitaplarım elimdeki. Evet, Haruki Murakami 1Q84. Gördüğünüz gibi oldukça kalın bir kitap. Aslında bu 3 kitap. Fakat Türkçe'de 3 kitap ayrı yayınlanmadı. Tek bir kitapta 1256 sayfa olarak yayınlandı. Yani bu bir üçleme, birbirinin devamı kitaplar. Evet, Doğan Kitap'tan çıkmıştı bu, görebiliyorsunuz. 1Q84. Bendeki bir başka kitabını göstereceğim hemen size. Fırın Saldırısı. Bu da güzel bir kitap. İnce. Alın okuyun. Bu da çok güzel bir kitap. İçinde resimler var. Resimden bir tane örnek göstereceğim. Böyle illüstrasyonlar var kitapta. Bunu da görebilirsiniz. Bir de Sputnik Sevgilim bende olanlardan biri. Bunu da alabilirsiniz. Sputnik Sweetheart'tı galiba İngilizcesi. Bu kitabı da alabilirsiniz. Bu da ince bir kitap. Alın okuyun. Murakami iyidir. Murakami okuyun. Edebiyatı sevin. Kitaptan vazgeçmeyin. Hoşça kalın.